Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Milattan önce 3629 yılındayız. Hz. İbrahim Efendimizin yaşadığı Nemrud'un topraklarında, Nemrud'un kendi içerisinde yaşamış olduğu buhranlı dönem, geminin bir türlü Mekke-i Mükerreme'yi geçemiyor oluşu, göndermiş olduğu ulakların yolda karşılaştığı gelen ulaklardan da alınan haberlerle artık o gemi hakkında halkın da ciddi anlamda konuşmaya başladığı bir dönemden bahsediyoruz. Nemrut özellikle Urfa bölgesinde bu sözlerin ve söylemin gittikçe arttığını duymuş durumda. Nemrud'un putu denizi geçemedi. Ne yaptılarsa olmadı. Acaba Nemrud'un gücü artık yetmez mi oldu söylemi hem Greklerin hem Beni İsrail'in hem de bölge halkının sürekli söylentileriyle devlet tabiri caizse büyük bir çalkantı geçiriyor. Nemrut öncelikli olarak bu çalkantıyı bir türlü engelleyemeyen Azer'in vezirlik yapmış olduğu Urfa bölgesine geliyor. Tahtını kurduruyor, oturuyor. Ancak Azer'in o bölgedeki etkinliğini kaybetmiş olmasından dolayı rahatsız. Kendisini öldürmeye niyet etmiş durumda, ancak önce bölgedeki halkı tabiri caizse yeniden kendisine bağlaması gerekiyor. Bu esnada bir bayram düzenlemeye karar veriyor Nemrut. Azer'i de yanına çağırarak halkı büyük bir bayram yerinde toplayalım. O bayram yerinde onlara hediyeler dağıtalım. Bu arada o putun da oradan geçmesi için yeni bir birlik gönderdim. Bu birlik büyük ihtimalle o geminin oradan geçişini sağlayacak ve bunu yaptıktan sonra mutlak surette buna engel olan hangi put varsa diyerek haşa Mekke bölgesinde Kabe-i Muazzama'nın işaret ettiği bölgeyi ifade edip orayı da yerle bir edeceğini ifade ediyor. Sokaklara tellallar salınıyor. Büyük bayram yerinde Nemrud'un gelen herkese, bütün halka hediyeler, koyunlar, yiyecekler, kıyafetler ne varsa dağıtacağından haberdar ediyor. Büyük bir bayram yapılacak. Bugünkü görmüş olduğunuz Urfa Kalesi'nin dışında büyük bir yerleşim merkezi gibi kuruluyor. Her türlü çadırlar hazırlanıyor, gelenler gidenler, bölgedeki diğer uzak mekandaki köylere kadar gidiyor haberler. Hz. İbrahim Efendimiz bu saatlerde 27 yaşında. Çarşıda gezen tellallardan bir tanesi Cidde'de durup büyük putu Mekke'ye dikmek üzere niyet edeceğini, Nemrud'un bu putu Mekke'ye dikip bu bölgeyi de tarumar edeceğini bağıra bağıra söylüyor. Korkmayın diyor. Nemrud her zaman, her yerde, her şeye hakim olandır. O diridir ve onun diriliğini herkes duyacaktır. Bugün onun gemisinin o bölgeden geçişinin kutlanması için bayram ilan edildiği günlerdir. Nemrut size bayrama gelmenizi emrediyor. Bu bayramda bu geminin geçiş haberini alacaksınız ve bununla beraber Mekke'ye dikilecek olan büyük puttan haberdar olacaksınız diyor. Hz. İbrahim Efendimizin evi şu anda Hz. Abbas Camii olarak Urfa'da bulunan karşısındaki bir bölgede. Kendisine ait küçük bir şeyler satmaya gayret ettiği de bir ufak deri tezgahı var. Deriden yapmış olduğu pabuçları satıyor. Genellikle annesi dikiyor bunları. O da yardımcı olup bunları satmaya çalışıyor. Hz. İbrahim Efendimiz bu büyük tellalların söylemiş olduğu bu büyük ve ulu laflar karşısında oldukça sinirleniyor. Önünde bulunan tezgahın ne olduğunu, neye sattığını müşterisine bile bakmadan yola koyuluyor. Eline almış olduğu bir çekişle yola çıkıyor Hz. İbrahim Efendimiz. Herkes bayram yerine doğru gitmek üzerine. Tıpkı hakikatiyle Kur'an-ı Azimüşşan'da beyan edildiği gibi. Herkesin toplanmaya başladığı alana karşılık Hz. İbrahim Efendimiz bir an evvel kaleye girerek o büyük putları yıktırma peşinde. Nemrut gelmeden evvel zaten var olan bir put merkezi var. Tam kalenin iç bölgesinde, şu anda tepede gördüğünüz alanda. Nemrut geldiği zamansa şimdi mancınık olarak ifade edilen, biz Hz. İbrahim Efendimizin ateşe atılışında anlatacağımız üzere
mancınık olmayan Nemrut'un putularının ve eşinin de putunun dikildiği yere gideceğiz. Hz. İbrahim Efendimiz yola çıkacak ve yolculuğunda kalenin içine bir şekilde girmesi gerekiyor. Komşu dükkana uğrayıp bir çuval arpa istiyor. Komşu bayram yerine gideceğiz, bir çuval arpayı ne yapacaksın diyor. O da karışma sen işime, bir çuval arpa ver bana diyor. Bir çuval arpayı sırtına koyuyor Hz. İbrahim Efendimiz. Kendisine git ve o putu kır emri geldiğinde çoktan yola düşmüş durumda. Hakikati imaniyenin insanda meydana getirdiği tezahürünce kendisine bir emir gelmeden evvel dahi yola çıkan Hz. İbrahim zaten çocukluğundan beri böyle. Henüz kendisine peygamberliğini duyurmak için bir emir hasıl olmamış, ancak nerede put görse dayanamayıp hep onları paramparça kırarmış. Kendisi yola çıkmaya niyet etmiş, bütün halk da bayram yerinde en az bir gün önceden kurulmuş olan bu çadırlarda yerler kazanmak peşinde. Dolayısıyla bayrama erken bir giriş söz konusu. Kur'an-ı Azimüşşan'da beyan edildiği üzere herkes bayram yerinde toplanmış, artık dükkan, esnaf, ticaret durmuş durumda. Nemrut bir sonraki gün gelecek ama o da çarşıyı pazara dolaşmaya hazır durumda. İnsanların o nümayişinden ve harekete geçtiğinin haberini aldıkça memnun. Sonuçta devletine baş kaldırma ihtimali olan bu büyük dedikoduyu bu bayram ve insanları doyurmasıyla tabiri caizse rahatlatmış olacak. Putlar konuluyor çarşının merkezine. Herkesin toplanacağı bayram yerinde yine Nemrud'un putlarıyla donanmış durumda. Herkes o putlara tazim ederek bayram yerine doğru gidiyor. Gelen her türlü hediyelik eşyaların yüklenmeye başladığı bu alan ciddi anlamda insanların bir araya gelmesine vesile oluyor. Bir hafta öncesinden başlayan bu süreç, tellalların Urfa merkezinde beyan ettikleri Hz. İbrahim Efendimiz'in kulağına giden bu hakikatle artık her şeyin birbirine karışma dönemini izah ediyor. Hz. İbrahim Efendimiz sırtındaki bir çuval arpa ile beraber kale kapısına geliyor. Kendisine soruyorlar, ne yapacaksın? Hz. İbrahim Efendimiz ise içeride diyor, sizin kalenin mutfağından bir sipariş vardı. Onu bırakıp çıkacağım. Hz. İbrahim Efendimiz ise çuvalın içine Hz. Davud ve Hz. Musa Efendimiz'e miras olarak kalacak olan baltaya benzer bir çekiçle giriyor içeriye. Balta olarak çevrilmesinin sebep, biliyorsunuz ki bu bölgedeki taş ustalarının bir tarafı küt, bir tarafı da sivri olan baltaya benzeyen bir çekiç kullanırlar. Yani çekiçle balta arası bir malzeme. Oldukça kuvvetli ve taş yapımında kullanılıyor duvar ustalarında. Dolayısıyla duvar ustalığına giden süreç Hz. İbrahim Efendimizin çekiciyle başlıyor. Hoş, putları yıkmakla meşhur olan bu unsur sonrasında putları bir başka vesileyle kendilerine önder ilan edenlerin alet haline dönüşüveriyor ki tarihte inşallah onu da anlatıyor olacağız Siyer-i Nebi yolculuğunda. Hz. İbrahim Efendimiz çuvalı sırtından elinden indiriyor ve çıkartıyor içinden kocaman çekicini. Balta ile çekiç arası bir şey. Başlıyor putlara ufak dokunuşlarla paramparça etmeye. Öyle parçalanıyor ki putlar tuz buz olur seviyesinde. Ancak geriye tek bir put bırakıyor Kur'an-ı Azimüşşan'da Allah Azze ve Celle'nin ifade ettiği üzere. Müthiş bir siyasetle Hz. İbrahim Efendimiz o büyük puta dokunmayarak o putun başında bekler hale geliyor. İnsanlardan kaçmak niyetinde değil ama yavaşça çıkıyor mabetten. Mabetten çıkış sürecinde ise çekiç kalıyor orada. İnsanların bayram yerinden dönüşü diye Kur'an-ı Azimüşşan'da beyan eden askeri birlikler, kale içerisine dönenler. Ama bu bayram yerinden dönüş bir günlük bir bayram değil. Sonuçta bir sonraki gün devam edecek bir vaveyla var. Ama işte o günlük tabiri caizse gündüzün nümayişi bitmiş de akşamleyin yapılacak, belki orada kalacak, dışarıdan gelenler olacak ama bayram yerinden dönenlerin kale içinde gördükleri manzara, paramparça putlar. Buna karşılık Hz. İbrahim Efendimiz'i çağıracaklar. Hz. İbrahim Efendimiz'i çağırarak Hz. İbrahim Efendimiz'in peşine düşecekler ve onu kale kapısının çıkışında buluyor olacaklar.
Yapsa yapsa bu yapmıştır diyecekler Nemrut'a. Nemrut neden o yapmış olsun ki diye soracak. Onlar da Hz. İbrahim Efendimizin çocukluğundan beri putlardan nefret ettiğini, nerede görse kıracağını beyan edecekler. Hz. İbrahim Efendimiz önce ses etmeyecek. Sonra beraberce tekrar kale içine dönecekler ve kale içinde soracaklar kendisine. Sen mi yaptın bunu? O da büyük putu göstererek belki de bu yapmıştır diyecek. Ama bir an için tutacaklar ve onu hemen o kalenin içerisindeki bir yere zapt ediyorlar. Ve kale içerisindeki yere zapt etmek üzere götürüyorlar ki konuyu o noktadan itibaren ateşe atılma süreci ve kendisine inzal olunan vahiy ile yarın anlatıyor olacağız. Elbette bu hakikat dairesinde bir ince konuyu da ifade etmek lazım. Hz. İbrahim Efendimizin 27 yaşında oluşuyla beraber acaba bu sürede evli miydi sorusu da aklınıza geliyor olabilir. Hz. İbrahim Efendimizle Hz. Sare validemiz Urfa'da evlenmemişlerdir. Hz. Sare validemiz Beni İsrail'den olup Hz. İbrahim Efendimizle Kudüs, Batı Şeria'da evlenmişlerdir. Bu devirde 3 tür evlilik vardır. Bunlardan birincisi zenginlerin evlilikleridir ki genellikle 14-16 yaş arasında gerçekleşir. Fakirler için bu durum 25-26 yaşını geçebilir. Kölelerin evlilikleri ise mal sahiplerine bağlı olarak en fazla 30 yaşına kadar imkan verilir. Hz. İbrahim Efendimizin bu dönemde Sare ile evli olduğunu ifade etmek, Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu Kur'an-ı Azimüşşan hakikati dairesinde yanlış olur. Zira Sare validemize eğer bu dönemde evliliği söz konusu olsaydı Hz. Sare ile Beni İsrail ile daha Urfa'da bir ilişkiye girmiş olduğunu beyan etmek üzerine olurdu ki bu da yeni İsrailiyatla alakalı bir konudur. Hz. İbrahim Efendimiz Urfa'da biri 24, biri de 23 yaşında olmak üzere 2 defa evlenmeye niyet etmiş ancak Cenab-ı Hakk'ın izni inayeti olmadığından bu imkan dahilinde olmamıştır. Efendim nihayetinde bekar olan Hz. İbrahim Efendimiz tutsak edilmek üzere ellerine pranga vurmak üzere askerler harekete geçiyorlar. Peki o prangayı vurabilecekler mi ve şimdi ne olacak? Onu da yarın anlatırız inşallah. Bugünlük kalın sağlıcakla.